Kim hayatında hamburgerden bir ısırık almadı ki? Hamburgerin arkasında küresel bir zafer var ve sayısız insanın midesini fethetti. Ama hamburger nerede, kim ya da kimler tarafından icat edildi? Bu ismi nasıl aldı? Hamburger hakikaten Hamburglu mu? Gelin birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim. Hollywood artistlerinden Samuel Jackson bile Ucuz Roman adlı kült filmde kurgusal Big Kahuna Burger'ı büyük bir iştahla ısırdıktan sonra iyi bir burgerin tadına bayılırım demişti. Film sahnesinde bu kadar güzel görünen şey gerçek hayatta genellikle biraz farklı. Hamburgerin sosunu elinize, gömleğinize veya pantolonunuza damlatmadan neredeyse hiç ısıramazsınız. Ekmeğin yarısı çabuk ezilir, köfte, marul, soğan ve domatesler dışarı kayma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Hamburger yemek anarşik, arkaik, neredeyse vahşice bir eylemdir. Birçok kişinin aklına takılan bir soru var. Hamburgerin ana vatanı neresi? Hamburgerin mucidinin izlerinin aranmasında vahşi maymunlar kadar antik Romalıların da büyük bir rolü var. Örneğin Isichia aumentata denilen bir tür köfte eski Romalılarda da vardı. Çam fıstığı, biber ve şarapla yapılan bu kıyma yemeği antik Roma mutfağında kullanılan balık bağırsakları ve tuz karışımından yapılan bir baharat olan garum ile rafine edilirdi. Tartar biftek yapma tekniği de oldukça yaratıcıydı. 13. yüzyılda Moğolların at ve eğer arasına kalın sığır eti dilimleri koyduğu söylenir. Gün boyunca atın hareketi sırasında dizilen et yumuşak ve yemeğe hazır hale getirirdi. 1747'de yayınlanan yemek kitabı klasiği olan Aşçılık Sanatı kitabındaki 18. yüzyıl İngiliz yemek kitabı yazarı Hannah Gleason tarifi klasik hamburgere çok yakın görünüyor. Bu kitapta rom, şarap ve çeşitli baharatlarla rafine edilmiş sosis şeklindeki kıymayı tost ekmeği arasında yemeyi öneren bir tarif yapılmış. Yaklaşık yarım asır sonra 1802'de Hamburg bifteği terimi ilk kez öğütülmüş, tuzlanmış, genellikle hafifçe tütsülenmiş soğan ve galeta unu ile karıştırılmış sığır etini tanımlayan Oxford English Dictionary'de yer aldı. Burger'in bu üç temel malzemesinin hepsi yani ekmek, et ve hamburg bu tarifte bulunuyordu. Ve sonunda o meşhur an geldi. Hamburger 19. yüzyılda Wisconsin eyaletinin Seymour bölgesinde icat edildi. En azından Wisconsin Eyalet Meclisi 122 yıl sonra 2007'de böyle bir karara imza attı. Hikaye şöyle devam ediyor. 15 yaşındaki Charlie Negrin 1885 yılında bir pazarda köfte satıyordu. Ama Negrin'in işleri iyi gitmiyordu ve yeni bir iş fikrine ihtiyacı vardı. Bu yörede bazı Alman göçmenler de yaşıyordu. Negrin müşterilerinin yemek yerken bir yandan da pazarda dolaşmayı sevdiklerini fark edince yemeğini taşınabilir hale getirdi. Ekmeği aldı ve köfteleri 2 dilim ekmeğin arasına sıkıştırdı. Bu fikir işe yaradı. Tanıdığı Alman göçmenler sayesinde bu tür yemeğin genellikle Hamburg'da yaygın olduğunu biliyordu. Charlie bu taşınabilir yemeğe uygun adı verdi. Hamburger. Bugün Seymour kasabası Hamburger Charlie olarak da bilinen, üzerinde kırmızı askılı beyaz bir önlük olan, kırmızı kravatlı ve beyaz giysili olarak bir kaidenin üzerine yerleştirilmiş 4 metrelik Charlie Negrin heykeline ev sahipliği yapıyor.
Kafasında beyaz bir ahçıbaşı şapkası var ve elinde yemek kitaplarındaki gibi bir burger tutuyor. Kendisine hamburgerin boynuzu lakabını veren Seymour kasabası, Charlie Negri'nin onuruna her yıl bir burger festivali düzenliyor. Ancak hamburger tahtı için daha bir sürü rakip var. Negrin ile eş zamanlı olarak Manches kardeşlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde Niagara Şelalesi yakınlarındaki Hamburg kasabasında hamburgeri icat ettikleri söyleniyor. Charles ve Frank Manches bir ilçe panayırında sosis satıyorlardı. Domuz eti bittiğinde sığır etine başvurmak zorunda kaldılar. Et aldıkları kasap yaz sıcağında daha fazla domuz kesmek istemiyordu. Ete daha değişik bir lezzet katmak için Manches kardeşler diğer şeylerin yanı sıra eti kahve ile yoğurdular ve şeker ilave ederek tatlandırdılar. Hamburger tesadüfen işte böyle ortaya çıktı. Bugün bile 3 şubesi ve seyyar yemek servisiyle onların adını taşıyan bir restoran zinciri var. Bu orijinal hamburgerin fiyatı yaklaşık 11 dolar. Web sitesinde siz ona hamburger diyorsunuz, biz onu icat ettik diye yazıyor. Bu arada bu yaratıcı kardeşlerin günümüzde de hala kullanılan dondurma külahını da icat ettikleri söylenenler arasında. Muhtemel hamburger mucitlerinin listesi neredeyse gıda koruyucularının ve lezzet arttırıcılarının listesi kadar uzun. Çünkü Seymour'a 2000 kilometre uzaklıktaki Oklahoma'da hamburgerin icadında hak iddia ediyor. Oscar Weber Bilby ve eşinin 4 Temmuz 1891'de Tulsa şehrinde ilk hamburgeri pişirdikleri söyleniyor. Köfteleri kızartıp ekşi mayalı ekmeklerin arasına sıkıştırmışlar ve Wisconsin eyaletinde olduğu gibi burada da bu buluş resmen onaylandı. Ve bu 1995 yılında yeni göreve başlayan Cumhuriyetçi Vali Frank Keating'in beyanıyla gerçekleşti. Peki hamburger hakikaten Hamburg'da mı yapıldı? Almanya'nın şehir eyaleti Hamburg'un günümüzdeki hükümet başkanı olan Peter Tschentscher henüz bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Ancak sıcak bir ipucu bizi Hamburg'a götürüyor. Yani sıcak yuvarlak denilen bu yemek aslında pazar günleri ailecek birlikte yenen öğlen yemeğindeki rostodan arta kalanlar. Bunlar ziyan olmasın diye 2 yuvarlak ekmeğin yarısının arasına sıkıştırılır ve kızartmadan arta kalan sos üzerine dökülürdü. Sıcak yuvarlak 1904'te Reeperbahn ve Hamburgerberg'in köşesindeki Heckel birahanesinde icat edildi. Anlatılanlara göre birahanenin sahibi hastalandığı ve müşterileri eli boş göndermek istemediği için yuvarlak ekmekleri kesmiş, bunların arasına kızarmış et parçalarını doldurmuş ve üzerine kızartma sosunu döküp tanesini o zamanın parasıyla 35 pfenig'den satmış. Ancak bunu kimin akıl ettiği hakkında kesin bir fikir birliği yok. Bir iddiaya göre Heinrich Heckel tarifi mekanın daha önceki sahibi Robert Renning'den devralmış. Renning'in 1890'da domuz rosto sipariş eden liman işçilerine bir yuvarlak sandviçin yarısını kızartıp ve üzerine rosto ve sos koyup sattığı söyleniyor. Alın size sıcak yuvarlak. Bir başka teoriye göre de sıcak yuvarlak daha sonra Hamburg'dan tüm dünyaya yayılarak kendini kabul ettirdi. 5 milyondan fazla Avrupalı 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Amerika'ya göç ettiler. Bu yolculukların büyük bir kısmı da Hamburg limanından başlıyordu. Sıcak yuvarlak bir seyahat atıştırmalığı olarak oldukça uygundu ve bu nedenle ABD'deki
lezzetin ilk olarak yendiği şehrin Hamburg'un adını aldığını varsaymak bu nedenle bana oldukça mantıklı geliyor. Bu mantıktan yola çıkınca bir iz bizi Connecticut, New Haven'e götürüyor. Burada Louis'in öğle yemeği mekanında sıcak yuvarlak tarzında 2 dilim kızarmış ekmek arasında da olsa ilk hamburgerin 1900 yılında servis edildiği söylenmekte. Mekanın sahibi Alman kökenli Louis Lassen'dı ve ABD'de resmi bir beyan olmadan mümkün olmadığı için 2000 yılından bu yana ABD'li politikacı Rosa DeLauro tarafından da desteklenen Birleşik Devletler Kongre Kütüphanesi tarafından Lassen'in hamburgeri icat ettiği tescillendi. Almanya'daki Hamburg'un isminin yanında hamburger boynuzu falan gibi bir ek yok. Çünkü şehrin adı başlı başına hamburgerin kökeninin burada olabileceğine dair güçlü bir gösterge. Bu bağlantıyı iddia eden şirketlerden biri de burger zinciri Jim Block. Şirketin kuruluş hikayesi de oldukça ilginç. 1968'de kurulan Blockhouse restoranlarının biftek üretimi sırasında oluşan et parçalarının artıklarını burger köftesi olarak işleme fikri ortaya çıktı ve böylelikle Jim Block doğdu. Ve Better Burger Restaurant zincirinin ilk şubesi Kasım 1973'te Spitalerstraße 28'de açıldı. Bugün şirket 9'u Hamburg'da olmak üzere 12 lokasyonda faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Hamburglu bir şirket McDonald's'tan önce Hamburg'da bir hamburger şubesiyle temsil ediliyordu. Hamburg'daki ilk McDonald's şubesi Jim Block'tan 3 yıl sonra açıldı ama 2005 yılının Nisan ayında kapandı. Hala var olan en eski McDonald's şubesi Billstädt'te. Eylül 1977'de açıldı. Burger İmparatorluğu hızla genişledi. 1999 yılında McDonald's'ın Almanya genelinde yaklaşık 1000 şubesi vardı ve 2021'de tüketim ve medya analiz şirketi Vuma tarafından yapılan bir ankete göre Almanya'daki açık ara en popüler fast food restoran zinciri %32.1 ile rakibi %16.5 civarında payı olan Burger King'in çok önünde. Öte yandan klasik hamburger de geçen zaman içinde gelişti. Bunların arasında en bilinen türü cheeseburger'dir. Ama kavrulmuş soğanlı 2 veya 3 kat köfteli vejetaryen ve vegan versiyonları da mevcut. Burger aşçıları yaratıcılıkta gerçekten sınır tanımıyorlar. Nasıl hazırlanırsa hazırlansın, hamburger bir süperstar konumunda ve bu sadece lezzet açısından değil. Simpsons adlı çizgi film dizisinde Amerikan milli yemeği Krusty Burger olarak taçlandırıldı. Yıllar boyunca birçok ünlü kişilik bu popüler fast food ile defalarca resmedildi. Marilyn Monroe'nun bir fotoğrafı hamburger yemenin estetik açıdan da hoş olabileceğini kanıtlıyor. Boks efsanesi Muhammed Ali de bir reklam filminde hamburgerle yer almıştı. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolar için bildirim almak üzere eğer abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.